Görevlimiz ise şu meşhur Boxing Day haftasını yani 18. hafta maçlarını didik didik etmek. Kesinlikle. Takvim yapraklarının en acımasız olduğu dönem bu. Bu yoğun fikstürden sadece skorları değil, o skorların arkasındaki anları, kırılma anlarını süzüp size sunacağız. Tam bir sınav haftası. Yani kadro derinliğinin, mental dayanıklılığın test edildiği bir viraj. Ve bu hafta alınan sonuçlar, yani şampiyonluktan düşme hattına kadar her şeyi, her denklemi yeniden şekillendirdi. Hadi o zaman hemen zirveden başlayalım. Orada çünkü ipler iyice gerilmiş durumda. Lig lideri Arsenal evinde Brighton'ı ağırladı. Sonuç 2-1. Şimdi puan cetveline bakınca insan tamam lider görevini yaptı diyor. Ama maç özetini izleyince bu galibiyet pek de lider gibi gelmedi, değil mi? Tam ağzımdan aldın. Yani bir kendi kalesine atılan gol, kalecinin inanılmaz kurtarışları belki ama daha fazlası da var. Nedir o? Brighton'ın o sinir bozucu bir presi var ya, asimetrik presle rakibin bütün oyununu bozuyorlar. Arsenal de orta sahada resmen kilitlendi. İşte orada bireysel deha devreye girdi. Ødegaard'ın golü. Aynen. Martin Ødegaard'ın o golü, o presi saf yetenekle kırdıkları tek tük anlardan biriydi. Saka'nın o inadı, Ødegaard'ın bitiriciliği olmasa o kilit açılmayabilirdi. Yani takım oyunu tıkandı, yıldızlar sahne aldı diyorsun. Kesinlikle. Bir de üstüne Rutar'ın o kendi kalesine attığı inanılmaz şanssız gol geldi. Ama asıl olay David Raya'nın kurtarışıydı sanırım. Maç özetinde sezonun kurtarışı olabilir deniyor. Olabilir, kesinlikle olabilir. O top gol olsa maç 2-2 ve Arsenal bugün bu kadar rahat oturamayacaktı koltuğunda. O kurtarış en az Ødegaard'ın golü kadar. Belki daha da değerli. Bu da bize şunu gösteriyor. Arsenal'ın şampiyonluk istiyorsa bu tarz oyunu bozan takımlara karşı daha yaratıcı çözümler bulması lazım. Bu hafta kurtardılar ama bu her zaman olmaz. Lider böyle kanter içinde kazanırken en yakın takipçisi Manchester City, onlar da Nottingham Forest deplasmanında benzer bir hikaye yaşadı. Onlar da 2-1 kazandı ama maçın bir bölümünde skor 1-1'di. Puan kaybı çok yakındı yani. Hatta City'nin yediği o gol, Pep Guardiola'nın sezon başından beri korktuğu şeyin bir özeti gibi. Rodri gibi bir çapa olmayınca orta sahadaki top kayıpları anında cezalandırılıyor. Anında. Forest'ın Hinson gibi süratli oyuncularla direkt geleceğini biliyorlardı. Yine de o pozisyonu verdiler. Golü Ryan Cherki atmasa, yani o bireysel performansı olmasa, City için tam bir kabus senaryosuydu. Cherki maçı tek başına aldı resmen. Evet. Bir topu direkten döndü, hiç yılmadı. Sonra 83'te o muhteşem vuruşla galibiyeti getirdi. Yani bu haftanın ana teması galiba netleşiyor. Zirvedeki iki takım da dominant bir oyunla değil, yıldızlarının performansıyla, tırnaklarıyla sökerek aldılar 3 puanı. Buna kazanmayı bilme sanatı da diyebilirsin, bir zafiyet de diyebilirsin. Ama şampiyonluk yarışında bazen böyle çirkin galibiyetler gerekir. Fakat bu durum hemen arkalarındaki takımları da bir umut ışığı yakıyor. Onlar da yenilmez değil dedirtiyor. İşte tam da o noktaya gelelim. Zirvedeki ikili böyle zorlanırken hemen arkalarındaki Aston Villa ne yaptı? Onlar deplasmanda Chelsea karşısında haftanın belki de en büyük şokunu yarattı. Hem de ne şok. Yani Chelsea, Stamford Bridge'de öne geçince maçı kolay kolay vermez normalde. Öyle bilinir, evet. Maç özetinde oyuna sonradan giren Oli Watkins'in 2 golü öne çıkıyor ama sahanın içinde ne değişti de Villa bir anda bu kadar baskın hale geldi? Çoğu kişi Watkins diyor ki bu doğru. Ama bence asıl olay Unai Emery. İkinci yarıda yaptığı o dahiyane taktiksel değişiklik var ya, Neydi o? ilk yarıda Chelsea'nin o kalabalık orta sahasında boğulduklarını gördü. İkinci yarı takıma tek bir talimat verdi. Orta sahayı pas geçin, direkt kanatlara uzun oynayın. İşte bu plan Watkins'in hızı için biçilmiş kaftandı. İnanılmaz. Watkins sadece golleri atmadı, Chelsea savunmasının bütün dengesini bozdu. Bu şans eseri bir değişiklik değil, planlanmış bir taktik zaferidir. Bu çok daha derin bir bakış açısı oldu. Yani bu sadece bir geri dönüş değil, bir teknik direktör dersi aynı zamanda. Kesinlikle. Bu galibiyetle de City'nin sadece 1 puan gerisine 3. sıraya yerleştiler. Artık onları bir şampiyonluk adayı olarak görmemek için bir neden var mı? Hiçbir neden kalmadı. Hatta bu galibiyet onların adaylığını perçinledi. Baskı altında, deplasmanda, geriye düştüğün bir maçı bu kadar net bir planla çevirebiliyorsan, bu şampiyonluk karakteridir. Peki bu zorlanarak kazanma trendi Avrupa potasındaki diğer takımlarda da devam etti mi? Liverpool'a bakalım.
Onlar da lig sonuncusu Wolverhampton'ı 2-1 yendi. Sonuç olarak Liverpool da kolay kazanmamış anlaşılan. Yani ligin galibiyetsiz sonuncusu bile onlara kök söktürmüş. Bu da Premier Lig'in mottosunu kanıtlıyor işte. Kolay maç yoktur. Liverpool için bu tam da Noel döneminde ihtiyaç duyulan o çirkin galibiyetlerden biriydi. 3 puanı alıp yola devam etmek. Aynen öyle. Bazen sadece bunu yapman gerekir. Onlar da yaptı ve 4. sıradaki yerlerini korudular. Gelelim Manchester United ve Tottenham'a. Onlar da haftayı tıpatıp aynı skorla kapattı. Tek gollü deplasman galibiyetleri. Manchester United Newcastle'ı Patrick Dorgu'nun o akıl almaz voleysiyle 1-0 yendi. Bir saniye, o gole akıl almaz demek bile az kalır. Değil mi? Sezonun golü olmaya şimdiden aday Manchester United'ın o sıkıcı futbolunu düşününce, Dorgu'nun o anı taraftar için çölde vaha bulmak gibi bir şeydi resmen. Ama oyunun geneli pek parlak değildi. Hiç değildi. Golün güzelliği, oyunun yetersizliğini değiştirmiyor. Newcastle'ın direkten dönen topu, penaltı beklentileri, maç tamamen bıçak sırtıydı. Tottenham'ın hikayesi de çok benzer. Onlar da Crystal Palace'ı 1-0 geçti. Onların da tek golü bir duran toptan geldi, Archie Gray'le. Evet, Ama onların maçında ilginç olan Richarlison'la buldukları 2 golün de offside diye iptal edilmesi. az kalsın maçı çok daha rahat bir skorla bitireceklerdi. Bu 2-1-0'lık galibiyet bu haftanın temasının özeti gibi adeta. Kesinlikle. Ne United ne de Spurs parlak oynadı. Ama bir şekilde kazandılar. Bu sonuçlar onları ilk 4 yarışının içinde tutmak için hayati. Puan tablosuna bakınca Chelsea ve United 29 puanda. Hemen arkalarında 28 puanla sürpriz bir şekilde Sunderland ve 25'te Tottenham var. Avrupa yarışı o kadar sıkışık ki her puan altın değerinde. Zirvedeki bu boğuşmanın aksine haftanın bir de gol şovuna sahne olan bir maçı vardı. Brentford, Bournemouth'u 4-1 gibi farklı bir skorla geçti. Kevin Shea'den hat-trick izledik. O galibiyet Brentford için ilaç gibi geldi. Son haftalardaki istikrarsız sonuçlardan sonra bu skor hem moral oldu hem de onları 8. sıraya kadar yükseltti. Shea'den performansı, Igor Thiago'nun katkısı takımın hücum potansiyelini hatırlattılar. Biz de buradayız dediler. Gol şovunun tam zıttı ise Burnley ile Everton arasındaki 0-0'lık maçtı. Evet, tam bir gol kısırlığı. Gol yok ama pozisyon çok. Burnley'nin direkten dönen topu, Everton kalecisi Dubravka'nın devleşmesi. Bu beraberlik iki takımı da mutlu etmemiştir. Özellikle de ev sahibi Burnley'i. 1 puan kayıp onlar için. Kesinlikle düşme hattındayken evindeki böyle bir maçı mutlaka kazanman gerekir. Everton'sa Dubravka sayesinde 1 puanı kurtardı diyebiliriz. Ve haftanın belki de en dramatik anı, West Ham evinde Fulham'a karşı 86'ya kadar 0-0 götürdüğü maçta Raul Jimenez'in golüyle 1-0 yenildi. Ah, evet. Ve bu mağlubiyetle kendilerini küme düşme hattında buldular. İşte bu tam bir yıkım. Zirvedeki takımların çirkin de olsa kazanmasının ne kadar önemli olduğunu gösteren bir an. West Ham direndi, savaştı ama tek bir hata onlara çok pahalıya patladı. O son dakika golü sadece puan kaybı değil, Moral kaybı. bütün bir takımın moralini, özgüvenini yerle bir eden bir an. Tablonun alt sıraları iyice karıştı. İlk 4 sıra Arsenal 42 puanla lider, Manchester City 40, Aston Villa 39'la hemen arkasında, 4. Liverpool'un ise 32 puanı var. İşte bu tablo çok kritik bir şey söylüyor bize. Arsenal Noel şampiyonu oldu ama City ve Villa resmen enselerinde. Asıl olay 3. Villa ile 4. Liverpool arasında oluşan o 7 puanlık fark. Evet, makas açılmış. Bu, şampiyonluk yarışının artık net bir şekilde 3 atlı bir mücadeleye döndüğünün en güçlü sinyali. Liverpool ve arkasındakiler için hedef ilk 4 gibi duruyor. Düşme hattına baktığımızda ise durum daha da netleşmiş. West Ham 13 puanla 18. sırada, Burnley 12 puanda. Ve Wolverhampton 18 hafta hala galibiyet yok ve sadece 2 puan. Wolverhampton için tehlike çanları çalmıyor, yani adeta kıyamet senaryosu yaşanıyor. 18 haftada galibiyet alamamak, 2 puan toplayabilmek bu Premier Lig tarihinde çok nadir görülen bir durum. Kurtuluşları bir mucizeye bağlı. West Ham ve Burnley içinse hala umut var. Var ama bu tür iç saha kaybları devam ederse onların da işi çok zorlaşacak.
Şampiyonluk adaylarının zorlandığı, bir yedek oyuncunun maçı çevirdiği, sezonun golü olmaya aday bir volenin yaşandığı, bir hat-trick'in ve son dakika dramının olduğu inanılmaz dolu bir haftayı geride bıraktık. Haftadan alınacak en önemli ders bence baskı faktörü ve mental dayanıklılık. Zirvede puan kaybetmeme baskısı en iyi takımları bile hata yapmaya zorluyor. Tablonun altındaysa yapılan her hatanın tıpkı West Ham'ın yaşadığı gibi ne kadar ağır bedelleri olduğu gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Bu dönemde taktik kadar zihinsel güç de belirleyici oluyor. Kaynaklarımız bize 18. haftanın bir fotoğrafını sundu. Ama bu sadece anlık bir fotoğraf. Kesinlikle. Fikstüre bakınca 30 Aralık ve 1 Ocak'ta yeni maçlar var. Yani bu hafta zorlanan takımlar dinlenmeye fırsat bulamadan birkaç gün içinde tekrar sahaya çıkacak. O zaman size şu soruyu bırakalım. Bu hafta bir şekilde kazanmayı başaran bu takımlardan hangisi bu acımasız fikstürde ayakta kalabilecek kadro derinliğine ve dirence gerçekten sahip ve hangisi yeni yıl başlamadan tüm bu emeklerini bir anda boşa çıkaracak bir tökezleme yaşayabilir?